Cross kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere MTB bisiklet hakkında bilgi vereceğim. MTB ile ilgili genel bilgileri ve bir gördüğünüzde bisiklet MTB mi, cross country mi yoksa başka bir şey mi? MTB bisikletin göründüğü üzere önde tek amortisörü, hardtail dediğimiz yani sert kuyruk dediğimiz bir kadrosu, yani arka tarafta herhangi esneyen bir parça yok, direkt kadroyla bağlı birebir. Bu bisiklet genelde ülkemizde çok fazla kullanılıyor. Fazla kullanılmasının sebebi de hibrit bir bisiklet olması. Sizin seçimlerinize göre bisikleti isterseniz yol bisikletine, isterseniz daha çok arazi bisikletine doğru yanaştırabilmeniz ve bu bisikletler dayanıklı bisikletler. Çünkü tekerleri daha geniş, yine amortisörü var, size biraz daha konfor sağlıyor hafif araziye çıktığınızda. Bunun dışında uzun yollara güvenerek gidebiliyorsunuz. Yol bisikletlerinin yaşadığı gibi çok sık patlama sorunları olmuyor. Ya da düzgün asfalt üstünde kullanıldığında aksamların içine toz dolma ya da ayar kaçma gibi problemi çok fazla olmuyor. Bisikletimizin genel özellikleri böyle. Öncelikle bisikletin kadrosundan başlayalım. Kadro, şu gördüğümüz sert kısım. Kadroda bu bisikletlerde 3 çeşit alabiliyoruz. Çelik, alüminyum yaygınca kullanılan ve karbon. Karbon daha çok üste hitap ediyor. Ülkemizde çok pahalı karbon bisikletler ve alım gücünü gerçekten zorluyor. İnsanların da genel olarak tercih ettiği kadrolar alüminyum oluyor. Çelik kadrolar ağırlığından dolayı pek tercih edilmiyor. Örneğin benim önceki bisikletim çelikti. Yaklaşık 17-18 kilo bandındaydı. Alüminyum kadroya geçtiğimde ve tabi setleri de ona göre daha düşüktü. Alüminyum kadroya geçtiğimde bazı setlerle, kadrolarla bütün parçaların birleşiminden ben yaklaşık 3 kilo kar ettim. Bu inanılmaz büyük bir fark. Bisikletim şu an 14,5-15 kilo bandında seyrediyor. Ekstra taktığım aparatlar da var tabii ki. Bununla beraber 14,5-15 kilo bandına kadar indi. Tercih edilebilir, güzel bir şey. Bunun dışında amortisörlere bakalım. Amortisörlerde de kilitli ve kilitsiz olmak üzere amortisörler var, yani sabit olanlar. Kilitli amortisörün mantığı da içeride bir oda ve pin var. 2 oda ve bir pin var. Pimi kapattığınızda içerideki yağ akışı kilitlendiği için amortisörünüzü kilitliyorsunuz ve tamamen katı bir yapı elde ediyorsunuz. Daha çok açtığınızdaysa o içerideki yağın dolanımı daha kolaylaştığı için, pim yukarı çekildiği için daha kolaylaşıyor ve amortisörü yapmamızı sağlıyor. Benim amortisörüm 80 milimetrelik. Bunun 80, 90, 130 hatta daha fazlalara kadar downhill bisikletlerde daha fazla pay alarak buralardan çıkartabiliyorlar. Ben bunu tercih ettim. Benim çıkacağım hafif arazide çok fazla atlama, işte zıplama, akrobasi ya da çok fazla bir ağırlığım olmadığından dolayı bu amortisör benim için yeterli. Ama farklı amaçlarınız varsa, daha çok araziye, daha çok enduro tarzı kullanacaksınız bisikletinizi, daha çok offroad kullanacaksınız, bu maşanızı daha fazla mesafesini arttırmak sizin için daha yararlı olacaktır. Frenlere gelelim. Frenler hakkında bir soru gelmişti. Mekanik mi, hidrolik fren mi diye. Genellikle insanların hidrolik frene daha olumlu baktığını görüyoruz. Mekanik fren, şöyle bir karşılaştırma yapacak olursak, hidrolik fren ve mekanik fren. Mekanik fren biraz daha ağır, tepkime süresi belki biraz daha yavaş ama daha hissedilebilir bir fren sağlıyor bize. Daha sert olabiliyor, daha yumuşak olabiliyor. Ancak hidrolik fren de olsa, mekanik fren de olsa ikisi de çok fazla kullanılabilir. Mekanik frende de sorun yaşamayan arkadaşlarım var. Hidrolik frenlerde soğuk havalarda ya da işte boru patlamasında ya da köpürme ya da boşluk gibi sorunlardan bahsedenler var. Ama bunların yaşanmadığını biliyorum. Çok soğuk havalarda kullandım. Değişik durumlarda kaldı bisiklet, kabloların yırtılması, hava yapması, köpük yapması vesaire gibi bir şey olmadı. Fren mesafem çok kısa. Hidrolik frenlere güvenerek çeşitli şehirlere gittik. Yani en son Alanya'ya gittik. Ve 3 bisikletimizde de hidrolik fren vardı. Ben hidrolik frene güveniyorum. Yani gönül rahatlığıyla hidrolik de olsa, mekanik de olsa kullanabilirsiniz. Ama freni dediğim gibi iyi seçmeniz lazım ve tecrübelerinize göre bunun size yol göstermesi lazım. Ben hidrolik freni sonuna kadar öneririm. Mekanik frenle ilgili de sorunları olan ya da daha fazla bilgiye sahip olan varsa yorumlarda yazabilir. Bunun dışında fren kısmından sonra viteslere bakalım. Viteslerimde ben 9'a 3'lük bir rubleyi kullanıyorum. 9'a 3'lük ruble de bana 27 vites sağlıyor. 27 viteste de ben her vitesi aktif olarak kullanıyorum. Yani son viteslere, ilk arazi viteslerine düştüğümde gerçekten daha yumuşak bir çevirme imkanı sağlıyor benim 24 viteslere göre. 27 vites idealdir. Eğer daha yüksek viteslere çıkacak olursanız arka aktarıcının hassasiyeti daha yüksek olmalı. Çünkü dişliler birbirine yakınlaşıyor. Daha fazla vites geçişi oluyor ve siz daha fazla vites değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Ki bence 10'lu 11'li arka setler biraz bu yüzden saçma geliyor bana.
Bu yüzden ben bunu yeterli görüyorum. Ayna kolum Shimano. SRAM'ın tercih edilmediğini biliyorum bu konuda. Çünkü SRAM'ın sistemi biraz daha değişik. O yüzden Shimano ayna kollarını tercih edebilirsiniz. Ben güveniyorum şahsen. Bir diğer konuda jantlar. Jantlarda yolda da gitseniz, araziye de çıksın. Şurada gördüğünüz yüzükler var. Bu yüzüklerin yüzük deniyor aslında daha doğrusu. Yüzüklerin olmasına dikkat edin seçtiğiniz bisikletlerde. Ve teller ne kadar fazla olursa da o kadar fazla tekerinizin dayanımı olacağını unutmayın. Aynı zamanda dış tekerlerden de bahsedeyim. Dış tekerleri ben Schwalbe Blackjack kullanıyorum. Bu tekerlerle ilgili hiçbir sorun yaşamadım. Hala tırnakları çok iyi. Kayma vesaire ya da patlak, herhangi içine bir şey girme vesaire sorunu yaşamadım. Schwalbe gerçekten bu konuda güveniyorum. İç lastiklerini de Bitfin'in markasını kullanıyorum ama onlarda da yakında Schwalbe ya da Michelin'e geçmeyi düşünüyorum duruma göre. Benim bu arada göbekler, vites kolları ve diğer şeyler Shimano. Ayrıntılı bilgi isterseniz videonun altında modellerini ve markalarını yazabilirim. Markasını biliyorsunuz zaten de modellerini. Sanırım videomuz bu kadar. Benim vermek istediğim bilgiler haricinde eğer başka vereceğiniz bilgiler ya da bir bisiklet önerileriniz varsa aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Bu şekilde diğer arkadaşlarla da iletişim sağlayabiliriz. Daha fikirlerimizi paylaşabiliriz. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gittikçe büyüyoruz. Biz de bu yolla hedeflerimize ulaşmayı planlıyoruz. Bakalım, umarım sağlıcakla kalın, pedalda kalın.